sezon Part 2. kısmı o kadar büyük bir heyecanla bekledim ki. Çünkü Lady Gaga gelecekti. Ve geldi de kısa bir misafirliği oldu. Burası bir tık beni üzdü bir tek. İkinci sezonun Part 2. kısım final bölümlerine doğru giderken acaba dedim Sophie teyze olarak tekrar Lady Gaga'yı görebilir miyiz gibi saf ümitler besledim. Ama muhtemelen sevgili Tim Burton böyle bir şey yapmaz. Muhtemelen Sophie teyzeyi de canlandıracak olan karakter Wednesday'in annesi Morticia Addams olur. Sarı peruklu hali olur diye düşünüyorum. Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Wednesday Part 2 yayınlandı ve yayınlandığı gün 3 Eylül'de izlemeye başladım ve 3 Eylül'de bitirdim. Eğer izlemediysen daha önce yapmış olduğum Wednesday 1. sezon ve 2. sezonun 1. kısmı, hatta diğer Addams Family yapımlarını içeren bir videom var. Onu da izleyebilirsin. Addams Family yapımlarından, aynı zamanda Wednesday'den, hatta Tim Burton'dan konuştuğumuz bir videoydu. Bakabilirsin istersen. Peki, ikinci kısım nasıldı? Hazırsan başlayalım. Belki de Netflix'in en sevilen yapımlarından birisi olan ve Tim Burton imzasıyla benim de en sevdiğim yapımlardan bir tanesi olan Wednesday, ikinci sezonu 2 parça halinde artık yayınladı. Yani ikinci sezon tamamen yayınlanmış durumda. İlk 4 bölüm 6 Ağustos'ta seyirciyle buluşmuştu. Geri kalan 4 bölüm ise 3 Eylül 2025'te Netflix'e gelmişti. Böylece tüm sezon artık tamamlandı. Bence ikinci kısmın getirdiği yeni sırlar, karakter gelişimleri ve aile dramları diziyi yeniden zirveye taşıyacak gibi geliyor. Aslında ikinci kısmın omurgasının 3 eksen üzerinden ilerlediğini düşünüyorum. Birincisi Enid'in dönüşümü, ikincisi Wednesday'in kontrol saplantısı ve güç krizi, üçüncüsü ise Addams ailesinin karanlık sırları. Bu 3 hat bölüm bölüm işlenip finalde büyük bir aile bombasının patlamasıyla birleşiyor. O halde gelin bölüm bölüm bakalım. 5. bölüm Enid'in güçlerinde tuhaflıkların baş göstermesiyle açılıyor. Onu yönlendiren müzik profesörü Capri, Billie Piper canlandırıyor. Mentor figür olarak öne çıkıyor. Pax'in ise istemeden bir zombiyi hayata döndürmesi ise zincirleme kaosun ilk adımı oluyor. 6. bölüme ise yine Enid karakteri üzerinden devam ediyoruz. Yani Enid'in artık alfa belirtilerini ortaya koyduğu anlarla dikkat çektiğini görüyoruz. Tam ay olmadan dönüşebilmesi şu ana kadar olan bütün kurallarını alt üst ediyor. Öte yandan Wednesday'in vizyon gücünü kaybetmesi onun kontrol manyaklığını iyice görünür kılıyor. 7. bölümde ise bir tık derinleşme var. Bu da Hyde mitine derin bir tarihsel katman ekliyor. Tyler'ın geçmişiyle ilgili yapılan araştırmalar, genç Gomez'in de karşılaştığı bir tedavi girişimini açığa çıkarıyor. Bu bilgi Hyde'ı sadece canavar olmaktan çıkarıp trajik bir figür haline getiriyor. Bu bölümde taraflar iyice saf tutmaya başlarken Wednesday'in çevresindekilere güvenmekte zorlanışı da belirginleşiyor. 8. bölüm yani final, sezonun final bölümü duygusal ve dramatiklik olarak doruk noktasına geliyor. Enid alfa gücünü sonuna kadar kullanarak Wednesday'i mezar sahnesinde ölümden kurtarıyor. Morticia Ophelia'nın günlüğünü kızına teslim ederek aralarındaki gerilimi bir nebze yumuşatmaya çalışıyor. Çünkü aslında Wednesday'in Ophelia teyzesine benzemekten de çekindiğini biz biliyorduk. Wednesday Addams ve Morticia Addams'ın bu barış anında Wednesday'in vizyonu geri dönüyor ve izleyiciyi sarsan bir twist geliyor. Peki bu twist ne? Ophelia yaşıyor ve Grandmama Hester'ın malikanesinin bodrumunda saklanıyor. Diğer önemli detay ne? Duvara yazılı bir mesaj var Ophelia'nın bulunduğu o mahzen gibi yerde. Bu da 3. sezonun aslında temelini atıyor. Ophelia'nın duvara yazdığı yazı ise Wednesday must die. Yani Wednesday kesinlikle ölmeli. Kurgusal açıdan bakıldığında ikinci kısım oldukça dengeli işlenmiş bence. İlk 2 bölüm karakterleri yükseltip ipuçlarını bırakırken son 2 bölüm büyük patlamayı getiriyor. Mesela okul gizemi odağı daha geniş bir aile mitolojisine bağlanıyor. Enid'in alfa dönüşümü dostluk temasına gölge düşürüyor. Wednesday'in kontrol saplantısı ise anneyle nihayet sağlanan barış sayesinde kısmen çözülüyor. Bu da güçlerinin geri dönüşüne sebep oluyor. Karakter gelişimlerine bakacak olursak özellikle tabii ki de Jenna Ortega dikkat çekici. Wednesday'in kontrol takıntısını donuk ama keskin bir oyunculukla yansıtırken aynı zamanda Emma Myers'ın canlandırdığı Enid karakteriyle ruhları yer değiştirmişti. Bu da Lady Gaga sahnesiyle alakalıydı. Ona da birazdan değineceğim. Jenna Ortega ve Emma Myers'ın oyunculuklarını ortaya koyduğu bir sahne vardı ki o sahnede de Wednesday'in ruhu Enid'in bedenine, Enid'in ruhu ise Wednesday'in bedenine geçiyordu. Yani Wednesday ve Enid kontrastını biz Jenna Ortega ve Emma Myers üzerinden gördük. Aynı zamanda Emma Myers Enid'in hem güçlü hem de yalnızlaştırıcı yolculuğunu başarılı bir biçimde taşıyor bence. Tabii ki de oyunculuktan bahsetmişken Catherine Zeta-Jones'a değinmemek olmaz. Yani Catherine Zeta-Jones'un Morticia'sı finaldeki günlük sahnesiyle dizinin duygusal ağırlığını tek başına sırtlıyordu adeta. Keza kendisinin küçükken Wednesday'i canlandırdığını düşünürsek doğuştan bir yetenek olduğunu da kabul edebiliriz. Ayrıca kadın o kadar cool bir rolde ki davranışları, asilliği çok oturuyor. Tabii akşam
akşam yemeklerinde yedikleri yemeklerden bahsetmiyorum. Özellikle DM'de size konuştuğumda Şebnem Ferah'ın 10 yıl önceki halini anımsattığını söylemiştiniz. Keza buna ben de katılıyorum. Neyse gelelim Tyler'a. Tyler'ın Hyde geçmişi ise onu tek boyutlu bir canavardan çok daha karmaşık bir figüre dönüştürüyor. Bu noktada da aslında Tyler'a istemsizce bir yakınlık duymaya başlıyorsunuz. Zaten Wednesday'in Tyler'a karşı olan bir merhameti de olduğunu izledik biz ikinci sezonun ikinci kısmında. Ve bu merhametinden de pişmanlık duyduğunu dile getiriyordu final bölümünün sonlarında. Bu da zaten Tyler Wednesday kimyasını korumak adına bir harekette olmuş olabilir diye düşünüyorum. Billie Piper'ın Capri karakteri Enid ve Wednesday'i aynı tutan gizemli bir mentor rolüyle sezona taze bir enerji katıyor. Keza çok sempatik bir kadın. Bu arada yönetmen koltuğu bu kısımda bölüşürmüş. Yani 5. ve 6. bölümleri Angela Robinson yönetirken final 2 bölümü bizzat Tim Burton çekmiş. Yazar kadrosunda ise Alfred Gough, Miles Miller, Kayla Alpert, Erica Vasquez, Sienna Butterfield ve James Madesky imzası var. Özellikle Tim Burton'ın gotik atmosferi zaten finalde yoğun bir biçimde hissediliyor. Bu arada oyuncular ve yaratıcı ekip ikinci kısmın temasını çeşitli röportajlarda özetlemişti spoilersız bir şekilde. Jenna Ortega Wednesday'in güçlerini fazla kullanıp bozmasını ve bunun karakter psikolojisine yansımasını anlatmıştı. Emma Myers Enid'in alfa oluşunu güçlü ama trajik diye tanımlamıştı. Billie Piper Capri'nin gizeminin özellikle Enid üzerindeki etkisini vurgulamıştı. Yaratıcı Gough ve Miller ise finalin hem tatmin edici hem de şaşırtıcı olması için tasarlandığını ve Ophelia twistinin 3. sezon için bir mayın gibi bırakıldığını dile getirmişti. Şu ana kadar izleyici yorumlarına baktığımda da olumlu yorumlar gördüm hep. Tabii ki bence yeterli olmayan sahneler de vardı. Keza Lady Gaga sahnesi. Yani aslında sanki birçok şey ikinci sezonda verilebilirken uzatmaları tercih etmişler ve bu sebepten de Tim Burton'a da son 2 final bölümünü vermişler gibi de hissettim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mesela Lady Gaga sahnesi bana çok kısa geldi. Hani daha fazla süre, yani daha fazla bir ekran süresinde Lady Gaga'yı görmeyi ummuştum. Tabii ne kadar bütçe ayırdıklarını, PR olarak ne kadar çalıştıklarını bilmediğim için bundan da kaynaklanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat Lady Gaga gelecek diye zaten ilk inceleme videomda da ben gayet heyecanlıydım. O heyecandan kaynaklı olarak da beklentim yükselmişti. Bu sebepten hafif bir kırılma yaşadım. İkinci sezonun ikinci kısmı hem karakterleri derinleştiren hem de Addams ailesinin karanlık sırlarını açığa çıkaran bir bölüm paketi oldu bence. Yine de iyiydi yani. Wednesday'in güçlerini kaybetmesi, Enid'in alfa dönüşümü, Morticia ile kurulan barış ve Ophelia'nın geri dönüşü 3. sezon için çok güçlü bir temel attı. Finaldeki Wednesday Must Die mesajı diziyi sıradan bir gençlik, karanlık bir aile trajedisine dönüştürdü. Bu arada 3. sezonda resmen onaylandığı söyleniyor. Yaratıcılar ise şimdiye kadarki en karanlık Addams öyküsü olacağını söyledi. Kimi yerde ikinci sezonu izlerken sıkıldığım oldu benim açıkçası. Yani özellikle gençlik temasını fazlasıyla tutması belki de çok fazla tekrardan oluşmasıyla da alakalıdır. Keza bunu ben zaten ilk incelediğim videoda da söylemiştim. Ancak Lady Gaga'nın daha büyük bir renk katmasını isterdim. Keza onun olduğu sahneler kusursuzdu. Paxie'nin arkadaşının olduğu bir sahne vardı. Oradaki CGI gözüme takılan CGI'lerden bir tanesiydi. Kelebekleri parmaklarıyla dokunarak odadan dışarı gökyüzüne doğru bırakıyor. Wednesday'e aslında yardım ettiği bir hareketti bu. Fakat parmaklarıyla kelebeklerin uyumsuzluğu o kadar barizdi ki normalde bu tarz küçük detaylara takılmam ama o sahnede odam o kadar yüksekti ki odamı dağıtan bir detay oldu. Hyde formundaki CGI'ler bence iyiydi. Zaten çok karanlık olduğu için kusurları da görememiş olabilirim. Agnes karakterini çok başarılı buldum ve Agnes karakterinin yalnızlığı, Wednesday ile arkadaş olması, daha sonrasında kendi özgünlüğünü bulması ve Jenna Ortega yani Wednesday tarafından işte özgünlük budur diye kabul görmesi çok tatlıydı, çok gerçekçiydi. Yani ilk kısımda ben Agnes'la biraz empati yapamamıştım ama ikinci kısım bunu bana yaptırdı. Bu arada Lady Gaga, Rosalind Rodwood olarak Wednesday ikinci kısımda yer aldık. Kısa bir sahnede. Ve orada da aslında Wednesday'in vizyon gücünü kaybetmesi sebebiyle büyükannesinden yardım istemesi ve büyükannesinin yardımıyla bir kuzguna ulaşması ve o kuzgunla görü gücünü tekrar kazanmak istemesiyle alakalı bir sahneydi. Keza oradaki bir başarısızlıktan kaynaklı olarak da Enid'le ruhları bedenlerinde yer değiştirdi. Bence bu kısımlar çok güzeldi, beni tuttu, çok keyif aldım. Gözüme batan hiçbir detayda olmadı. Eğer sizin gözünüze takılan, absürt gelen ya da sevmediğiniz ya da çok sevdiğiniz, ekstrem bulduğunuz yerleri yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz bu arada. Çünkü Wednesday'in genel olarak gidişatı hoşuma gidiyor ancak derinlikli olarak baktığım zaman elbette benim de sıkıldığım bir noktada daha fazla heyecanlanmayı beklediğim detaylar var. Keza bu etkiyi bende yaratan
yaratan da Tim Burton'ın kendisi. Çünkü kendisinin tüm yapımlarını beğenerek izliyorum ve tekrar tekrar da izleyeceğim birisi. Umarım videoyu beğenmişsindir. Beğen tuşuna basmayı, yorumlarda benimle buluşmayı ve kanala abone olmayı unutma lütfen. Ve en önemlisi de kendine iyi bakma cesaretini hiç kaybetme. Görüşmek üzere.